Bu Amerikan hükümranlığının çökmesi demek, doların hakimiyetini yitirmesi. Çünkü dünyada dolaşan paranın Amerika'da karşılıyor. Lübnan, Hizbullah savaşı kaçınılmaz. Sadece bir zamanlama meselesi var. Onu söyleyeyim. Şimdi diyeceksin ya bir tatbikat diyeceksin, kaybetmişler. O kadar değil. Çünkü bu nükleer denizaltı. Ve yeni nesil nükleer denizaltı. Sadece yani vatanımız değil önem. Manamız da çok büyük önem. İnsanlık adına üstlenmiş olduğumuz görev çok büyük bir önem. Bunu ötekiler biliyorlar da bir de biz anlayabilsek. Yönetimdeki değişmelerin, göçmen karşıtlığının, ekonomik ve sosyal sebepli protestoların gittikçe arttığı bu dönemde siyasi aktörler arasında savaş sinyalleri de daha yoğun veriliyor. Daha önce çok benzeri 1. ve 2. Dünya Savaşları öncesinde de görülmüş bu tablo, 3. Dünya Savaşı yakın mı sorusunu gündeme getiriyor. Konuğum Abdullah Arlı, 3. Dünya Savaşı'nın eşiğinde miyiz sorusunun cevabına sıcak cephelere mercek tutarak konuşmak üzere harita başında yeniden bir araya geldik. GZT Haber Merkezi'nde sürdürdüğümüz açıklayıcı gazetecilik faaliyetini daha yoğun bir şekilde devam ettirmemiz için GZT'nin YouTube kanalına abone olmanızı ve merak ettiğiniz soruları yorum olarak bırakmanızı rica ederek haritanın başına geçelim. GZT Haber Merkezi'nden GZT YouTube kanalından herkese merhabalar. Yine güvenlik uzmanı Abdullah Ar'la haritanın başında önemli bir konuyu konuşacağız. 3. Dünya Savaşı söylemini ve olasılığını konuşacağız. Ancak harita başında olduğumuz için de aslında bugün de konuşmak istediğimiz mesele hangi cephelerin buna gebe olduğu, hangi cephelerin aslında gerilimin yüksek olduğunu harita üzerinden konuştuğumuzda hem bu söylemi biraz anlamlandırmış oluruz hem de karşılığında sahada görmüş oluruz. Nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi tabii gençlerimizde ümidi kırmamak gerekiyor. Bir diğer tarafıyla mücadele hayatın parçası mı? Eğer bir mücadele ortaya çıkarsa ortaya çıkmasını istemeyiz. O da yaşamın bir parçası. Burada siz doğru bir yaşam formu, inancı ve ahlakı ürettiğiniz sürece hiçbir şekilde kaybınız yok. Ama elbette ki yaşamı yaşamak istiyoruz, hakkını vermek istiyoruz. O yüzden savaştan kaçacağız. Çünkü Atatürk'ün dediği gibi savaş mecburiyet değilse, zorunluluk değilse bir cinayet. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin böyle son derece tarihsel köklerinden beslenen ilkeleri vardır. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti savaşa mecbur kalmadığı sürece, yani vatanına, milletine, devletine, ordusuna bir saldırı olmadığı sürece savaşı arzulayan bir ülke değildir. Şimdi buradan bir girizgahla beraber 3. Dünya Savaşı çıkar mı? 3. Dünya Savaşı zaten başladı. Nerede başladı? 2001 yılında Afganistan'ın işgaliyle başladı. Ardından Irak'ın işgaliyle devam etti. Büyük Orta Doğu Projesi Arap Baharı Vekaletler Savaşı olarak evrildi ve Ukrayna'da karşıt eksen bir jeopolitik karşılık verdi. Ardından da Gazze Savaşı çıktı. Şimdi bizim burada soracağımız soru şu. Başlayan 3. Dünya Savaşı nasıl devam edecek? Yani nasıl evrilecek? Şimdi bununla ilgili gerilimin yükseldiği alanlar var. Şimdi kavramsallaştıralım yine ve kavramsal şablonu alana oturtalım. Şimdi Ukrayna Savaşı nereye, nasıl evrilecek? Ne şekilde evrilecek? Ve bu bir küresel gücün dahil olduğu savaş, başka küresel güçlerin savaşa dahil olması gibi bir gerçekliği üretecek mi? O yüzden Ukrayna Savaşı son derece önemli. Nasıl haritayı da Gazze Savaşı da son derece önemli. Tamam. En altına mı koymuşuz? Ha, şuradayız. Şimdi Ukrayna diyoruz. Ukrayna'da ne oldu biliyor musun? Şimdi cevap ver dedim. 2000'li yıllardan beri Atlantik'in yapmış olduğu hamlelere burada bir cevap verdi. Bu hamleye sadece burada cevap vermedi. Aslında önce Gürcistan'da verdi, sonra Kırım'da verdi. Şimdi Ukrayna'da veriyor. Yani ne demişti 4+2'de? Yani Sovyetler Birliği dağıldığı zaman, dağılırken bir pazarlık yaptılar bunlar kendi aralarında. Dediler ki Ruslar Atlantik'e, NATO'ya üzerime gelmeyeceksin dedi. Amerika Birleşik Devletleri'ne üzerime gelmeyeceksin dedi. Bak dedi, sana Doğu Almanya'yı hediye ediyorum. Almanlar hediye etti. Yani çok Almanlara kızıyorlar zaten. Şimdi merkezinde Almanlar var. 300 bin kişilik ordumu çekiyorum Berlin'den. Sana Almanya'yı, Berlin'i hediye ediyorum. Doğu Almanya'yı hediye ediyorum. Ama uydu mu buna? Bu sözü tuttu mu? Kim? Atlantik. Şimdi önceden Varşova Paktı NATO'yu Avrupa'da sarmış durumdaydı. Şimdi 32 ülkeye çıktı İsveç ve Finlandiya ile birlikte. NATO sarmış durumda Rusya'yı. Rusya buna Ukrayna'da dahil olur gerekçesiyle ve sen sözünü tutmadığın gerekçesiyle girdi buraya. Şimdi
bir ülkenin egemenlik haklarını ihlal etmesi elbette ki uluslararası hukuk açısından son derece itiraz edilecek, karşı çıkacak bir durum ama adam da kendine özgü bir gerçeklik ortaya koyuyor. Yani jeopolitik risklerle karşı karşıya kaldım. Yani kitabın tam tepesinden. Şimdi burada savaş bir forma erişti şu bölgede. Yaklaşık 100.000 kilometre kareli toprağını, yani Ukrayna'nın %20'sini falan aldı. Şimdi Amerikalıların ve İngilizlerin bir hesabı vardı. Rusya'nın ekonomisi güçlü değil. 1.7 trilyon dolar seviyesinde gayri safi milli hasılası var. Biz bunu bu savaşta çökerteriz dediler. Aynı Sovyetler Birliği gibi. Ama Rusya çökmedi. Şimdi yeni bir hamle yaptılar. O hamlenin adı ne? HIMARS ve ATAMS'lar. Yani yüksek hareket kabiliyeti olan füze sistemleri ve 550 kilometrede nokta atışı yapan işte Scalp'lar, Fransız Scalp'lar, İngiliz Storm Shadow'lar yani fırtına gölgesi dedikleri bunlardan verdiler. Ve dediler ki bunları bu silahlarla Rusları Rus topraklarına vurabilirsiniz. Şimdi sorumuz şu. Ruslar geçmişte ne demişlerdi savaşın başında? Savaşın Rus topraklarına yayılması bizim kırmızı çizgimizdir. Nükleeri çakarız. Şimdi bu mesele çok sıcak. Ruslar ne yapacak? Yani ne kadar canları yanacak? Canları yandığı zaman nasıl tepki ortaya koyacaklar? Çok endişe verici bir durum. Şimdi burada bir soru sormak zorundayız. Ukrayna Savaşı farklı katmanlara, farklı alanlara ve farklı biçimlere nasıl evrilecek? Bunlardan bir tanesi bahsetmiş olduğumuz nükleer katman. Ama sadece o mu? Avrupa'da ırkçı yükselişi. Çiftçi eylemleri işte Dresden, Putin'in işte KGB'nin başındayken görev yaptığı yer. Dresden'deki çiftçiler ayaklandılar. Almanya'ya yürüdüler. Almanlar Almanlara yürüdüler. Evet. Şimdi bu işin altında bu çiftçi gösteriler yani Avrupa'daki sosyolojik istikrarsızlığın altında diyorlar ki Ruslar var. Şimdi aşırı sağcılık yükseliyor. Aşırı sağcılığın altında da Ruslar var diyorlar. İzlerini yakalıyoruz diyorlar. Şimdi iş başka türlü ama adam diyor irtibatları var diyor bunlarla diyor kendi ülkesindeki. Şimdi bunlar nereye gider? Şimdi yani biz tabii olayı başka yorumladık, başka bakış açısı ortaya koyduk ama burada büyük bir sorun var. Neyle ilgili sorun? 3. Dünya Savaşı'nın konvansiyonelleşmesiyle ilgili bir sorun var. Çünkü bu göçmen karşıtlığı, İslamofobi üzerinden ekonomik risklerle beraber şekillenen Avrupa'daki bu ırkçılık dalgası yani aşırı sağcılık dalgası Avrupa'nın dengesini bozuyor. Ve Avrupa'nın dengesini bozması şimdi şeye çok benziyor. 2. Dünya Savaşı başlamasından da evvel böyle fotoğraflar var. Ekonomik sahiplerle birleşen risk, ırkçılık dalgası savaşa sebebiyet veriyor. 1. Dünya Savaşı'nda da önce böyle bir fotoğraf var. Şimdi bu fotoğraf bir konvansiyonelleşen yani Rusya ile Avrupa Birliği arasında konvansiyonel bir savaşa evrilebilir mi? Evrilebilir çünkü 2 Dünya Savaşı da burada çıktı. Ve o riskler şu an kendisini gösteriyor. Bir başka risk daha var Doğukan. Aklıma gelen. Yani çok parametre var ama 2. Dünya Savaşı öncesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin dış borcu gayri safi milli hasılasının %106'sı olmuş. Yani dış borcu gayri safi milli hasılasını geçmiş. Amerika bunu neyle düzeltti? Dolarizasyonla düzeltti. Doları rezerv para olarak düzeltti. Petrodolar anlaşmalarıyla düzeltti. Yani dolar küresel para birimi oldu. Şimdi ama doların hakimiyeti sarsılıyor. Şangay İşbirliği Örgütü, BRICS, işte özel anlaşmalar. Ülkeler diyorlar ki biz diyorlar bu parayı kullanmak istemiyoruz aga diyorlar. Saddam'ı niye devirdi? Irak'ı niye işgal etti? Saddam ne demişti? Yani Irak'ın işgaliyle ilgili temel parametrelerden bir tanesi Saddam dedi ki ben petrol satışlarını dolar kullanmayacağım. Vay sen misin bunu diyen götürdü Saddam'ı. Irak'ı işgal etti sırf bu yüzden. Yani sırf bu yüzden değil tabii. Onun bir takım farklı gerekçeleri var ama. Bir etken olarak. Şimdi bu böyle. Şimdi bugün nasıl? %106 idi. Şimdi bu seneki rakamı şu. Amerika Birleşik Devletleri'nin dış borcu gayri safi milli hasılasının %99'u. %106 olmamış ama %99 olmuş. Şimdi seneye %107 dahi olabilir. Benzer bir istatistik Amerika Birleşik Devletleri ben savaş istiyorum. Çünkü doların bak basit gibi cümle. Ekonomik bir şey gibi gözüküyor. Bu Amerikan hükümranlığının çökmesi demek doların hakimiyetini yitirmesi. Çünkü dünyada dolaşan paranın Amerika'da karşılığı yok. Şimdi adam ne yapıyor? Çok karlı bir iş dolar satmak. Yani %50 bin karlı. Yani 2 sente basıyor 100 dolar banknotu. Sana Doğukan'a
bunu pazarlıyor. Şimdi Doğukan çalışıyor, çabalıyor, didiniyor. İşte ne yapıyor? 10 bin dolar işte harcamıyor, 10 bin lira harcamıyor, ayırıyor, gidiyor 300 dolar alıyor. Ama bu 300 dolar normalde 6 sent. Evet. Mesela 6 sente senin şeyini alıyor. Yani 10 bin liralık emeğini çalıyor. Şimdi bu düzen adil bir düzen değil zaten. Ötekiler de görüyorlar bunu ve bunu nasıl yıkabiliriz diye arayışları var. Ama şu an tecelli etmiş durumda mı? Etmedi ama gerilim üretiyor. Oraya doğru giderken der ki zaten Amerika Birleşik Devletleri en başından beri kendisi üzerine gelen tehdidi savuşturacak şekilde sürekli hamle yapıyor. Yani bu işte Ukrayna'dan sonra İsveç'e, Finlandiya'nın NATO'ya alınması, artık ağzına bir jeopolitik duvar örmeye kalkması, işte 50 milyar dolarlık yatırım yapmış olan Çin'in işte yani kuşak yol diyoruz ya 6 tane istikameti var. Bunlardan bir tanesi de Pakistan çıkışı. Orada darbenin olması, işte Malakka Boğazı'nda işte 15 tane ülkeyle beraber hava indirme tatbikatı dahil olmak üzere paraşütlerle falan indirme yapması, şov yapması. Yani Malakka Boğazı'nı niye söylüyorum? Endonezya'nın Sumatra Adası'yla Malezya arasında bir boğaz burası. Ama ne boğazın önemi ne? Çin'in ihracatının %70'i bu boğazdan geçiyor. Enerji ihtiyacının da %70'i bu boğazdan giriyor. Diyor ki kapatırım diyor. Bak 15 tane ülkeyle burada tatbikat yapıyorum diyor. Yani zaten bu kendine özgü sahipleri, bu mücadele vekiller üzerinden, müttefikler üzerinden devam ediyor. Şimdi konumuz ne? Bu işin bir başka katman evrilmesi. Şimdi burayı söyledik mi? Evet. Buraya gidelim. Şimdi gel Gazze'ye. Gazze işin en daha tehlikelisi. Neden? İşin içerisinde teoloji karıştı çünkü burada. Evet. Şimdi herkes alanların, kaynakların ve koridorların kendi menfaatlerine hizmet etmesini istiyor. Irak Savaşı'nda da o var, Afganistan'da da o var, Gazze'de de o var, Ukrayna'da da o var, diğer alanlarda da aynı şey var. Hocam şimdi bu anlamda bu Gazze'de eklemlenen başka bir şey var. O da ne? O teopolitik ihtiraslar. Kimde var? Söyleyelim. Amerika tarafını Avengers ihtirası söyledik. İsrail tarafında da ne var? Arz-ı Mebutçu, Megido Dağcı, Kızılboğacı bir doğma var. O da şu coğrafyayı diyor ki burası benim coğrafyamdır diyor. Onda da böyle bir teopolitik doğma var, ihtiras var. Buna inanmayın ha. Bir de birileri buna dair tedbir geliştirmeye çalışıyor. Yok kardeşim bu bir doğma. Gaybı sadece Allah bilir. Gaybı insanlar bilmezler, bilemezler. Bildiklerini zannederler, yanılırlar. Niye? Çünkü inanışları, o inançların kaynak kodlarındaki kontaminasyonlar nedir, kirlilik de değil, bunlara inanıyorlar. Bu doğru filan bir şey değil. Bu yani Avangelist'teki de doğru bir şey değil. Ne, doğru olan ne? Onu kaynağını göstereyim. Kur'an-ı Kerim. Açın Kur'an-ı Kerim okuyun kardeşim. Yahudi de okusun, Hristiyan da okusun, Müslüman da okusun, Mehdi'ye inanan da okusun, Melheme-i Kübra'ya inanan da okusun. Olmadığını göreceksiniz. Yani bunu söylerken çok rasyonel bir kitaptır Kur'an-ı Kerim. Gaybı diyor ki Allah bilir diyor Rabbimiz. Ben bilirim diyor. Benden ki başkası yarın siz bilemezsiniz. Ben bilirim diyor. Tamam. Şimdi o yüzden bunların hepsi boş hikaye. Ama bu boş hikayeler güçle beraber bir siyaset ve stratejiye dönüşünce insanlık için tehdit üretiyor. Evet, hocam, ben de o yüzden diyorum ki Türkiye çok önemli bir ülke. Bu yüzden çünkü kavramsal çözüm bu topraklarda. Bu topraklarda yaşayan insanların aklında, imanında, vicdanında. Tamam mı? Bu yüzden Türkiye önemli. Şimdi bu savaşları durdurmayla ilgili refleks üretme Türkiye'nin geliştireceği vizyonda ve bu vizyonla beraber geliştirecek güçte. Yani sadece vizyon geliştirmen yetmez. Güçte geliştirmen gerekiyor. O yüzden Türkiye'nin güçlenmesi son derece önemli. Şimdi Gazze'yi söyledik mi? Evet. Hocam şimdi, bu da bir parantez açalım yine istedim. Şimdi Gazze dedik ama yayılıyor biraz da. Örneğin Lübnan'ın Ürdün kısmı nasıl değerlendirirsiniz? Yani dediğiniz şey aslında biraz da yine o hedefin genişlemesi, şimdi bu kurnazlar, biz hep Gazze Savaşı'ndaki insani meseleye odaklanmışken hep ben neyi yakaladım biliyor musun? Şurada bir Hamad üssü var Lübnan'da. Bir de Beyrut askeri üssü var. Yüzlerce uçak indi buraya Doğukan. Nereden? Amerika'dan. Nereden? Almanya'dan. Nereden? İtalya'dan. Nereden? Yunanistan'dan. Nereden? Suudi Arabistan. Nereden? İsrail'den. Diyeceksiniz ki İsrail'den. İsrail'den de geldi. Neymiş? İşte olası bir krizde işte buradaki diplomatlarımızı ve şeylerimizi kurtarmak için, vatandaşlarımızı kurtarmak için. Lan daha bir şey yok ortada. Yüzlerce uçağı niye indirdiniz? Ağzına kadar dolu. Ne demek istiyorum? Geldi yığınak. Kime geldi?
olası bir Lübnan Savaşı'nda bir iç savaş fotoğrafı var işin içerisinde. Yani çünkü kendi menfaatlerine hizmet eden Lübnan'da pek çok yapı var. Yani tahrik etmeyin adamlar, söylemeyelim. Onları güçlendirdiler, yığınaklarını yaptılar. Yani Hizbullah'la bir İsrail mücadelesi, kaçınılmaz gözüken bir mücadele çok büyüyeceği için Hizbullah sadece burada İsrail'le değil, aynı zamanda Lübnan'daki bir takım yapılarla da mücadele etme olasılığı son derece güçlü olarak duruyor. Şimdi bu ne demek? Burada başlayan teolojik kutuplaşmayı sadece dinsel değil, mezhepsel kutuplaşmanın bu alana yayılması üretiyor. Bu zaten bir bölgesel savaş. Bölgesel savaşta kimler var? Bölgedeki muhatapların küreselden müttefikleri var. O yüzden Lübnan Savaşı, Gazze Savaşı'nı şu ana kadar Gazze Savaşı'nı hapsetmeyi becerdiler. Ama Lübnan Savaşı'nı hapsetmeyi becermeleri çok zor. Çünkü bu işe İran karıştığı an zaten çarşı karışıyor. Şimdi İran şu ana kadar son derece dengeli, işte füzeleri de 331 balistiği, seyir seferi, kamikazeyi de göndererek bir şey yaptı. Ama başka bir şey oldu. İran ve Hizbullah kırmızı çizgiyi aştı. Kimin? İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin. Yani zaten en baştan beri hep konuştuğumuz olan oydu. İsrail tarihi bir fırsat ele geçirdi burada. Amerika Birleşik Devletleri'nin gücünü başta Hizbullah olmak üzere İran vekillerine ve İran'a karşı kullanma inisiyatifi elde etti. Bunu sonuna kadar kullanmak isteyecek. Bir diğer tarafıyla da zaten hep bildiğimiz, konuştuğumuz konular Lübnan'da Hizbullah'lı olan işte Litani Nehri'nin kuzeyine çekilme. Eğer Litani Nehri'nin kuzeyine çekilmezse Lübnan'ı taş devrine çevirmesi falan gibi bir sürü şeyleri var. Ama bu iş, yani ben hani Lübnan Savaşı'nın İsrail ordusu Gazze Savaşı'nda çok yorulduğu için, yığınağını harcadığı için mali anlamda, ekonomik anlamda bir takım risklerle karşı karşıya kaldı. Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimi süreçler vesaire. Lübnan, Hizbullah Savaşı kaçınılmaz. Sadece bir zamanlama meselesi var. Onu söyleyeyim. Tamam mı? Yani bu zamanlamayla ilgili bugün mü başlarlar yoksa seçimden sonra mı başlarlar? Bu kendine özgü bir denklem. Bu denklemi kim biliyor? İsrail'in bütün parametrelerini kontrol eden irade biliyor. Buna dair çalışıyorlar. Yani göze almaları, yani çünkü zaman anlamında da risklerle karşı karşıyalar. Yani bu işi uzatmaları, başka bir tarafa gidebileceğini de değerlendiriyorlar. O yüzden hani Lübnan Savaşı kaçınılmaz ama zamanlaması konusunda komplocu olmayalım. Biz de kıyametçiler gibi geleceği biliyoruz, havasına katılmayalım. Zaman gösterecek. Zaman gösterecek diyelim. Bir diğer cepheye burada bitirelim. Geçeceğiz aslında. Bu bölge için konuştuk bölgeyi. Yani sonuçta yani baktığın zaman gerek Hürmüz Boğazı, gerek Babülmendeb Boğazı, gerek Süveyş Kanalı. Gerilimden sonra. Yani çünkü bunlar boğazlar. Evet. Savaşın temel konuları. Çünkü bu burada herkes gördü Süveyş kanalıyla Babülmendeb Boğazı'nın Kızıldeniz'in büyük bir risk ürettiğini. Herkes bir şekilde şimdi İran'la işte Rusya bir kendine özgü bir denklem geliştirmeye çalışıyor. İran, işte Hindistan, işte Hürmüz Boğazı, İran, Hazar geçişi veya Zengezur geçişi üzerinden işte Karadeniz'e ve Avrupa'ya çıkmaya çalışıyor. Biz işte Irak üzerinden kalkınma yoluyla beraber Türkiye üzerinden bir güzergah üretmeye çalışıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri işte bu Gazze Savaşı ile birlikte şu an buzdolabına kaldırılan IMEC koridoru üzerinden işte Hindistan, işte Basra Körfezi, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Ürdün, İsrail'den işte Kıbrıs, Yunanistan oraya bir yol açmaya çalışıyor filan, böyle pek çok alternatif var. Zaten savaşın kökeninde de bunlar var. Herkes bir şekilde ortaya koymuş olduğu savaş üzerinden güçle bu kaynaklarla, alanlarla, koridorlarla, boğazlarla, ticaret, enerji koridorlarıyla ilgili kendi inisiyatifini şekillendirmeye çalışıyor. Bu da bir savaş sebebi. Evet. Aslında buradaki bölgedeki tabii bir de olanları... Akdeniz en büyük savaş sebebi. Bunu unutmayalım. Burada unuttuk çünkü burada çok ilginç. Gazze Savaşı ne zaman başladı biliyor musun? Burada çok büyük doğal gaz yataklarının bulunmasından hemen sonra başladı. Yani kimlerle? Mısır'la İsrail'in ortak gaz alanları bulmasından sonra başladı. Çok ilginçti aslında bu. Bunu da tarihe not etmiş olalım. Aslında biraz daha farklı bir bölgeye geldik. Buradaki gerilimi nasıl tanımlayabiliriz, nasıl bağlayabiliriz? Ya şimdi Guyana ile Venezuela arasında bir sorun var. Şimdi Guyana'yı %60'lık kesimini referandum falan da yaptı. Venezuela benim alanım diyor.
özellikle enerji alanlarına. Şimdi Venezuela'yı Ruslar destekliyor, Guyana'yı Amerikalılar destekliyor. Evet. Şimdi burada Venezuela ordusu da yığınak yaptı buraya. Şimdi tabii seçimler falan da var işin içerisinde. Bu noktada Venezuela, Ruslar da ne yaptılar? Yasser sınıfı Kazan denizaltısını buraya gönderdiler. Amerikalılar da bir sürede bu denizaltıyı kaybettiler. Şimdi diyeceksin ya bir tatbikat diyeceksin, kaybetmişler. O kadar o kadar değil. Çünkü bu nükleer denizaltı. Ve yeni nesil nükleer denizaltı. Şimdi bu denizaltıyı buraya bir şeyle beraber gönderdi. Gemiyle beraber gönderdi. Ve bu denizaltı kayboldu. Şimdi niye söylüyorum bunu? Aslında bu bir kendine özgü bir umut, biliyor musun? Bence. Nükleer savaş doktrininde 3 tane temel parametre var. Nükleer silolar, nükleer mühimmat kullanan uçaklar ve denizaltılar. Nükleer kabiliyeti olan denizaltılar. Şimdi uçakların kalkacağı üsler belli. Silolar belli ama denizaltılar sızma kabiliyeti olanlar. Şimdi ve düşün, Amerika'nın dibinde bir nükleer denizaltıyı kaybetti Amerikalılar. Yeni nesil bir denizaltı. Çünkü ve bu füzenin Kinzhal süpersonik füze attığı okudum yani. Bazı kaynaklarda şeyi söylüyor. Daha az hızlı olan füzeleri attığını söylüyorlar ama bazı kaynaklar da, yeni kaynaklar da Kinzhal attığını. Kinzhal'lar süpersonik. Yani Amerika'nın şeyleri yakalayamıyor bunları. Ruslar öyle iddia ediyor en azından. Yani hava savunma füze sistemleri yakalayamıyor diyorlar. Şimdi böyle olunca nükleer dehşet dengesinde Ruslar Amerikalılara gol atmış gibi falan gözüküyor durum. Bu önemli. Çünkü nükleer dehşet dengesindeki inisiyatif anlarla, saniyelerle ölçülen bir insan. Niye? Ne yapacaklar? İlk önce birbirlerine vuracak, nükleer tesisleri vuracaklar. Dibine kadar girmiş bir denizaltı. Şimdi bu bir matematik, yani nükleer bir matematik bu. Bu matematikle ilgili dengeyi Ruslar bir şey dediler orada Amerikalılara. Şimdi bu önemli. Nerede dediler? Küba ve Venezuela'da dediler ve Venezuela'yı kim himaye ediyor? Ruslar himaye ediyor. Öyle gözüküyor. Şimdi burada bir Guyana'da Rusların himayesini, Rusların nükleer kabiliyetinin altında himayesi, ya şey hatırla, Domuzlar Körfezi krizini hatırla. Benzer, kendine özgü benzer parametreler. Hatta bizdeki işte Jüpiter füzelerin sökülmesiyle ilgili bir başka denklem geliştirmişti. Niye? Bahsetmiş olduğum mesele, yani nükleerle ilgili bir mesele. Bu anlamda burada bir gerilim fotoğrafı var mı? Var. Evet. Tamam, sonraki bunu da söyleyelim. Cepheye geçelim. Çok da aslında gündemimizde de olan bölgeler. Evet, şimdi tabii Kafkaslar'da biliyorsun bir Karabağ Savaşı yaşandı ve ilginç bir şekilde her şey, Gazze Savaşı Karabağ'dan sonra başladı. İlginç değil mi? Çünkü bu denklemde Karabağ Savaşı üzerinden işin gözüken aktörleri var, bir de gözükmeyen aktörleri var. Gözükmeyen aktörleri İsrail var. Yani İran bu kuştan işte Azerbaycan İsrail'le işte silah satın aldı. Bunlardan dolayı çok rahatsız ve bu silahları kullandı. Savaşta etkili oldu. Şimdi İsrail ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler, İran son derece rahatsız. Bir diğer tarafıyla işin içerisinde Hindistan-Pakistan gerilim var. Hindistan Ermenistan'ı ve İran'ı destekliyor, silah satıyor onlara. Hindistan da son derece önemli bir güç. Ve Türkiye şu an düşmanlık yapıyor bu açıdan bakıldığı zaman. İşte Yunanistan'da filan tatbikatlar falan yapıyor. İşte Hindistan uçakları Yunanlarla gidiyorlar, tatbikat falan yapıyorlar. Böyle bir durum var. Ayrı bir konu, konuşuruz. Türkiye'de çok konuşulan bir konu o. Şimdi böyle bir taraf var. Herkes Ermenistan üzerinden Güney Kafkaslara girmeye çalışıyor Batı. Bir diğer tarafıyla Orta Koridor'un merkez noktası burası. Zengezur geçişli. Herkes Zengezur koridorunun anahtarı kimin elinde olacak, onun kavgasını veriyor. Şimdi böyle olunca burası çok büyük bir gerilim noktası. Fransızlar Ermenilere şimdi silah satıyorlar. Rusya bir 500 milyon dolarlık önceden vermeden ama sonra gönderdi. Hindistan satıyor. İran'dan alıyor. Böyle olunca buradaki gerilim, bir barış anlaşması imzalanmadı. Yani bir savaşın bir barış anlaşması sonuçlanması gerekiyordu. Savaş biteli 2-3 yıl oldu. Hala barış anlaşması imzalanmadı. Şimdi böyle bütün riskler var. Yani çünkü verdiği söz var, Zengezur koridoru açılacak, hala Zengezur koridoru açılmadı filan. Yani büyük risk var burada. Evet. Ve bu Kafkaslar bak nereden vurdu? Dağıstan ve şey üzerinden vurdu. Evet, yani Abhazya üzerinden vurdu. Bize giren bölgelerin arasında yine şimdi bir şey diyor orada. Yani hani olayı hani klanlar arası kavga, DAEŞ ben yaptım falan dedi ama adam diyor ki bak Hazar tarafını da karıştırabilirim diyor. Karadenizler tarafını da karıştırabilirim diyor. Kime söylüyor bunu? Rusya'ya diyor.
Çok ilginç bir fotoğraf bu açıdan. Yani hani Moskova'daki sadece alışveriş merkezinin vurulması değil. Çünkü Rusya'nın etnik yapısı çok farklı, teolojik yapısı çok farklı. Ruslar da buna karşılık ne diyorlar? Biz diyorlar öyle bir devletiz ki farklı dinlerden ve farklı etnik yapılardan güç alan bir ülkeyiz diyor. Öteki de diyor ki sen böyle söylüyorsun ama diyor bak diyor geçmişte nasıl şey vardı, Çeçenistan vardı diyor. Buradan da bir şey söylüyor şimdi ona. Burası da çok önemli. Yani hem Güney Kafkaslar hem Kuzey Kafkaslar, yani büyük çoğunluğu Rusya'nın içerisinde kalan Kuzey Kafkaslar da büyük bir gerilim noktası. Rus'a burada bir şey yaparsan Rus'a sana başka bir yerde bir şey yapar. Evet. Zaten çok ilginç, Gazze Savaşı ile ilgili geçen bir şey okudum. İlk önce bunu Tayvanlar yazmış, sonra Nifsik yazdı. Bu işin altında Çin var demeye başladılar. Niye? Hamas'ın bu tünelleri kazma kabiliyeti yok. Bu teknolojiyi Çin mühendisleri, Çinler verdiler bu işe diyor. Bir de söyle, Bialy'i hatırla, Netanyahu hatırla. 7 Ekim'den sonra 8 Ekim'de Ulus'a ilk konuşmasında Bialik'ten şiir okuyup Rusları tehdit etti. Evet. Bu da yani bir şey diyordu ona, yani o sonuçta bu adam bir şey bilmese böyle bir gönderme yapar mı? Evet. Yine farklı ülkelerin aktif olduğu. Hocam zaten geçen şeylerde Güney Korelilerde bir şey okudum. Adam yazmış, benim cümlem değil yani, kendimi mal etmemeliyim. Öyle bir yer ki diyor Türkiye, Gazze Savaşı'na 1501 kilometre, Gazze'ye 1500 kilometre, Kiev'e 1500 kilometre. Yani tam ortada. Evet. Ve İstanbul'dan kalkan bir uçak dünyadaki çatışmaların %60'ına 3 saatlik bir uçta ulaşabiliyor diyor. Yani tam merkezdeyiz. Yani hayır, bu zaten merkezde olduğumuzu biz biliyoruz da. Hani hangi anlamda? Sadece jeopolitik anlamda, stratejik anlamda değil, topografik anlamda değil. Asıl vizyon anlamda tam merkezdeyiz. Bu en önemlisi bu. Sadece vatanımız değil önem. Manamız da çok büyük önem. İnsanlık adına üstlenmiş olduğumuz görev çok büyük bir önem. Bunu ötekiler biliyorlar da bir de biz anlayabilsek, yani şu dijital emperyalizmin oyuncağı olmaktan bir kurtulabilsek, bir kendi özümüze, kendi ruhumuza, kendi insanlığa ilaç, medeniyetimize, aklımıza, bilimimize bir dönebilsek, ahlakımıza, çalışkanlığımıza bir dönebilsek. Ama işte o dijital emperyalizm var ya. Evet. Yani dijital emperyalizm böyle bir şey. Yani algoritma diktatörlüğüyle karşı karşıyayız. Tamam, kullan. Ama oyuncağı olma. Sadece onu anlatmaya çalışıyorum. Bu da bir bilinç işi. Bu aleti kullan. Bu alet sana lazım. Ama o seni kullanmasın. Bunun yolu da ne? Ruhun güçlü olacak. Aklın güçlü olacak. Bilincin güçlü olacak. Anlamlandırman güçlü olacak. O sana hükmetmeyecek. Sen ona hükmedeceksin. O seni yönetmeyecek. Sen onu yöneteceksin. Bu da neyle olur? Kendi özünden, kendi manandan, kendi inancından, kendi milliyetinden oluşturmuş olduğun insanlığa dair bir çözümle olur. Bu yolda yürüyeceksin. Çünkü buna sadece senin ihtiyacın yok. Bütün dünyanın ihtiyacı var. Çünkü bugün dünyada insanlık çökmüş durumda. Gücü elinde bulunduran kendi gücü ve menfaatleriyle sana bunu dayatıyor. Evet. Sen başka yere gitti ama bunlar önemli, evet, bence. Yok, yani bizi izleyen gençlik, cephe olarak insanlık bak arıyor Doğukan. Aradığı nerede? Onda değil. Sende. Bunu da gör işte. Evet. Onu anlatmaya çalışıyoruz. Yeni cepheyi biraz genişletmiş olduk aslında burada ama. Burayı anlattık. Burayı anlattığımız bölüm Mısır'ın biraz dahli hep konuşuyor. Yani Mısır şimdi en büyük gerilim noktalarından bir tanesi Afrika. Hı hı. Şimdi bak, Amerikalılar huzursuzlanıyorlar doğal olarak. Şimdi Libya Savaşı, evet Libya Savaşı, ama Libya Savaşı, Ruslar Libya üzerinden içeriye akıyorlar. Şimdi geleceğin en önemli gerilim alanı Afrika. Şimdi Afrika'yı sömürdüğü işte Fransızlar, İngilizler, İspanyollar, Hollandalılar. Şimdi Afrika çehre değiştiriyor. Şimdi Çin giriyor, Rusya giriyor, Türkiye giriyor. Türkiye de son derece önemli inisiyatifler elde ediyor, devam ediyor. Çünkü Türkiye çok avantajlı. Hem kültürel bir yakınlık var ve Türkiye sömürgeci değil. Yani istismar etmiyor. Beraber çalışalım, beraber kazanalım. Bu kafayla gidiyor. Ruslar bakıyorsun Burkina Faso'ya girdiler, Nijer'e girdiler ve askeri silahlı gücüyle girdi. Yani şeyle girdi. İşte Wagner'in değişmiş versiyonuyla girdi. Wagner 2 ile girdi buraya.
Şimdi bunları görüyorlar, engelleyemiyorlar. Bu da çok büyük bir geri noktası. Güvenlik uzmanı Abdullah Arla, Ukrayna-Rusya cephesini, yeni doğal gaz yataklarının bulunmasının ardından Gazze'de şiddetlenen savaşı ve zaten başladığından bahsedeceğimiz 3. Dünya Savaşı'nın diğer cephelerini haritanın başına değerlendirdik. Gelecek bölümlerde GST Haber Merkezi'nde konuklarımızla en sıcak bölgeleri yakından incelemeye ve konuşmaya devam edeceğiz. Bu Amerikan hükümranlığının çökmesi demek, doların hakimiyetini yitirmesi. Çünkü dünyada dolaşan paranın Amerika'da karşılığı yok. Lübnan, Hizbullah savaşı kaçınılmaz. Sadece bir zamanlama meselesi var. Onu söyleyeyim.